Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurmadan herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği çok lezzetli bir kahvaltılık börek tarifi vereceğim. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyor. Keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 2 adet yumurtayı genişçe bir kabın içerisine alıp çırpıcı yardımıyla çırpalım. Yumurtaların sarıları ve beyazları birbirine tamamen geçtikten sonra bir taraftan çırpmaya devam edip diğer taraftan 120 mililitrelik çay bardağı ile yarım çay bardağı sıvı yağ, 200 mililitrelik bardak ile 1 su bardağı süt ilave edelim. Sıvı maddeleri ilave ettikten sonra azar azar un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra üzerine bir paket yani 10 gram kabartma tozu ve de bir dolu yemek kaşığı sirke ilavesi yapıp karıştıralım. Hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi üzerine 3 dolu yemek kaşığı beyaz peynir ilavesi yapalım. Peyniri içerisine ilave etmeden önce mutlaka bir çatal yardımıyla ezelim. Peynir ilavesi yaptıktan sonra üzerine damak zevkimize göre ince kıyılmış dereotu veya maydanoz ilave edip güzelce karıştıralım. Böreğimizin daha da lezzetli olması için karıştırırken bir taraftan da içerisindeki peynirlerin tamamen ezilip hamur ile özleşmesini sağlayalım. Son olarak damak zevkimize göre tuz ve pul biber ilavesi yapalım. Benim kullanmış olduğum peynir tuzlu olduğu için ve ben de çok fazla tuz sevmediğim için ek olarak tuz ilavesi yapmadım. Ve börek harcımız artık hazır oldu. Şimdi geçelim pişirmeye. Bunun için 28-30 santimetrelik yanmaz yapışmaz tavayı ocağın üzerine alıp kısık ateşte ısıtalım. Isındıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı ilave edip her tarafını yağ ile güzelce yağlayalım. Yağladıktan sonra hamurun yarısını tavaya ilave edelim. Bu aşamaların hepsinde ocağımız mutlaka kısık ayarda olmalı. Hamuru ilave ettikten sonra bir kaşığın arkası ile tavanın her tarafına gelecek şekilde güzelce yayalım. Hamuru tavaya güzelce yaydıktan sonra çok fazla kenarlarına çıkmadan üzerine bolca kaşar peyniri gezdirelim. Ve geriye kalan hamuru da peynirlerin üzerini tamamen kapatacak bir şekilde tavaya ilave edelim. Hamurun üzerini tamamen düzleştirdikten sonra tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte üzeri göz göz oluncaya kadar pişirelim. Pişirme aşamasında ara sıra kontrol etmeyi de ihmal etmeyelim. Eğer böreğinizin altı tamamen eşit bir şekilde kızarmış ise ama üzerinde hafif hamurluk var ise bu şekilde çevirmeyip tekrardan tavanın kapağını kapatarak 2-3 dakika kadar daha çekmesini bekleyin. 2-3 dakikanın sonunda yani böreğimizi çevirmeden önce mutlaka çevireceğimiz tepsiyi veya servis tabağını bir fırçayla sıvı yağ ile güzelce yağlayalım ki çevirme aşamasında böreğimiz servis tabağına yapışmasın.
Çevirdikten sonra böreği tavaya almadan önce tavayı tekrardan yağlamayı unutmayalım. Tavanın kapağını kapatıp yine aynı şekilde kısık ateşte diğer tarafının da kızarmasını bekleyelim. Ve böreğimiz artık yeterince pişmiş. Şöyle bir ters çevirerek sizlere diğer tarafını da göstermek istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer hiçbirisi yok ise bile bir emoji dahi olsa yorum bırakmanız beni çok mutlu edecektir. Ve hazır olan böreğimizi sıcak haliyle servis edelim. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve de hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.